Merhaba. Bugün sizlere Transmart Bluetooth hoparlörü tanıtacağım. Element Splash marka bu. Şöyle yaklaştırayım kutusunu. Modeli, wattı, şöyle arka tarafını da göstereyim. Kutusu bu şekilde. Faturası burada. Şöyle kenara koyayım faturasını. Evet, yakından incelemeye başlayalım. Şimdi açtığınızda şöyle bir şey karşılıyor sizi. Ben daha önce açtım, biraz bir deneme yaptım ama tekrar full kutu içeriğini ekledim. Bunda USB kablomuz geliyor şarj etmek ve diğer işlemler için. Burada cihazın kendisi. Ben Turkcell e-Pasaj'dan almıştım. Onun kağıdı, garanti belgesi ve askı aparatı geliyor. Bir de şöyle bir garanti kartı var. Başka da bir içeriği yok. Şöyle içinde göstermiş olayım. Şimdi bunu da kenara alayım. Cihazı açalım. Ben denedim tabii ki videodan önce. Şunu söyleyebilirim. Gayet ses kalitesi çok iyi. Aşırı derecede iyi diyebilirim. Fiyatına göre, muadillerine göre gayet güzel bir Bluetooth hoparlör. Ayrıyeten ses konusu haricinde su geçirmez özelliği var. Ve dayanıklılığı çok iyi. Ben birkaç yabancı videoyu izleyerek, esinlenerek almıştım. Şöyle ki adamlar alıp eliyle şöyle atıp yani yerde, hatta şöyle söyleyeyim, beton bir yere atıyorlar ve hala duruyor. Tabii şu an ben denemeyeceğim böyle bir şeyi ama yine de atıp düşmelere karşı dayanıklı bir cihaz. Şöyle yakından incelemenizi sağlayayım. Şurayı tam gösteremeyeceğim ama şuralarda açma kapama, ileri geri, ses arttırma ve düşürme ve ileri geri kısım var. Böyle bisikletinize ya da herhangi bir yere asma aparatı var. Kendi içinden geliyor. Sağlama benziyor. Herhangi bir şey olmaz gibi gözüküyor. Şöyle kıskaç gibi bir sistemi var. Şurada markası yazıyor. Şurada yine göstereyim burayı da. Burada da hem e, kart girişi hem de şarj kısmı var. Şöyle. Mikro USB şarjlarla şarj oluyor. Şurada da kart girişi var hemen altında. Bu kadar niye böyle saklamışlar derseniz su almasın ve girişler bozulmasın diye. Şöyle. Evet. Yani cihaz sağlamlık yönünden çok iyi. Onu söyleyebilirim. Hatta şöyle yapalım. Bakın. Yani herhangi bir şekilde bunu kırmanız bayağı bir zor. Yani yere direkt elle atmanız lazım ki anca öyle kırılır. Benim tek gözüme çarpan, şu an kamerada göstereyim. Şuralarda kılcal böyle bir izler var. Bir tek bu şekilde geliyor. Yani ben açtım aslında kutuyu. Ama şuraları izli gibi. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Değişik bir malzeme koymuşlar bu yuvarla. Ama gel gelenin çok da böyle göz alan bir çizikler değil. Şöyle göstereyim mesela. Şöyle ufak ufak değişik çizikleri var. Evet. Bunun haricinde herhangi bir şey yok. Bu da zaten çok böyle göz alan bir şey değil. Ama neden böyle olduğunu ben de anlayamadım. Buradaki malzeme herhalde arkadaki hoparlörle bağlantılı bir şey olabilir diye düşünüyorum ben. Başka bahsedeceğim bir şey yok aslında. Bir ses kalitesine bakalım ama telifsiz bir müzik bulmaya çalışayım. iPad ile eşleştireceğim cihazı. Açarken bir garip bir sesi var. Onu dinlettireyim.
İnşallah duyulmuştur. Kapatırken de yine. Ama ses az, yani böyle rahatsız etmiyor. Şimdi iPad ile eşleştireyim ben bir yandan. Evet. Bluetooth'unu açayım. Bunu da açalım. Evet. Şu an aygıtlardan arattırıyorum. Evet, gördü. Buraya eşleştireyim hemen. Evet, bağlandı. Bağlandığında da böyle bir ses geliyor. Telifsiz müziklerden YouTube'dan bir şey açacağım şimdi. Mesela. Çok yaşayın. Sağlıklı yaşayın. Suda vitamin. Bu şu an son ses değil diyebiliyorum. Bir bakalım. Açıyorum. Yani gayet tatmin edici bir sesi var. Öyle diyebilirim. İnşallah bundan telif hakkı yemeyiz. Telifsiz diye açtım ama. Ses konusunda dediğim gibi çok iyi bence. Ve ben şahsen bu markayı JBL ile eş değerde böyle incelemelerine gördüm. JBL Go 2 ve Go 3 ile yarıştırmışlar bunu. Go 3 biraz daha bir segment daha üst ses kalitesi olarak ama onunla da kapışır derecede bir ses kalitesi var. Az önce açtığımda duymuşsunuzdur zaten. Şurada açma kapama dediğim gibi ses arttırma, eksiltme ve ileri geri sarma gibi ve durdurma mute tuşu gibi özelliği var. Sade yalın bir cihaz, yani ne diyeyim size, gram olarak da 129 gramdı galiba. Yaklaşık da şöyle avucumda da göstereyim. Şöyle kameradan avucumun içine geliyor. Hiç ağır değil arkadaşlar. Yani öyle alıp her tarafta götürüp taşıyabilirsiniz. Öyle büyük durduğuna bakmayın. 9 santim şuradan genişliği var. Şöyle. Yani yanlardan. 4.5 ya da 6 santimde şuradan genişliği var. Çok böyle büyük bir şey değil. Kendi küçük ama sesi iyi. Öyle diyebilirim. Şöyle hafiften. Buradan da açabiliyorsunuz. Buradan durdurduğunuzda diğer tarafta iPad'de de pause tuşuna basıyor. Devam ettirebiliyorsunuz. Durdur, devam et gibi özelliği var. Benim bunu tercih etmemdeki nedeni söyleyeyim size. Benim tercih etmeme nedenim, birinci nedeni suya dayanıklı olması. Çünkü ben bisikletimde taşıyacağım bunu. Ve yeri geldiği zaman telefonumla eşleştirip Bluetooth üzerinden işte FM radyodur ya da benim şarkılarımdır dinlediklerim. Bisiklet üstündeyken bunları çalıştırmak amaçlı aldım. Böyle askı aparatıyla taşıyabilirim bisiklette ama ben harici olarak ekstra bir çanta aldım bunun için. Bisikletimde yer olduğu için ona koyacağım. Ve yani sırf bisikletle de düşünmeyin. Gittiğiniz yerlerde götürdüğünüzde gayet sağlıklı bir vaziyette, yani ortamda gayet gürültü dahi olsa rahat bir şekilde dinleme yapabileceğiniz bir cihaz bu. Ayrıyeten bir özellik daha, cep telefonunuzla eşleştirdiğiniz zaman cihazı buradan sesi de arttırarak, tabii ki ilk başta düşük sesle geliyor. Biriyle görüşürken buradaki mikrofon özelliği sayesinde hem konuşabilir hem de duyabilirsiniz. Cep telefonunuz uzakta dahi olsa. 10 metre menzili var bu cihazın. Ben gerçi bugün denerken 10 metrenin üzerindeydi galiba. Bir uzaklaştım, bayağı hala çekiyordu. 10 metrenin üzerinde de olabilir şeyi ama menzili normalde cihazın özelliklerinde 10 metre diye yazıyor. Hatta bir saniye, şurada var mıydı?
Yok. Burada yazmıyor maalesef. Burada sadece 7 watt olduğunu ve suya dayanıklı olduğunu yazıyor. Başka bahsedeceğim bir özelliği, böyle telefon konuşması dışında şurada arkada kart takıp direkt buradan aç kapa yaparak ya da işte ileri geri yaparak kendi müzik listenizi de dinleyebilirsiniz. 1000 mahtı galiba. 1000 mah bir kapasitede pili var içerisinde ki kağıdında okuduğum kadarıyla ve özelliklerine baktığım kadarıyla 10 saate kadar çalışma süresi vermiş. Yani bunu yüksek sesle dinlerseniz 8 saat gibi düşünebilirsiniz dinleyebilme sürenizi. 8 saat de hem bisiklette hem de dışarıda gayet iyi ve tatmin edici diye düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünün, 8 saat dinlediniz, yanınızda bir power bank vardır. Takın ve yine dinlemeye devam edersiniz yani. Çok ufak zaten cihaz. Benim çok hoşuma gitti şekil olarak da vesaire. Yani çok kaba bir şey de değil. Hatta bunlar ses bombası diye geçiyor normalde de. Ben Bluetooth hoparlör diye söylüyorum. Daha çok öyle söyleniyor aslında. Ses bombası, Bluetooth hoparlör gibi. Tron Smart markası, tekrar söylemiş olayım. Tron Smart'ı ben ses konusunda beğendim, takdir ettim diyebilirim. Bu cihazdan sonra JBL'i bilirdim. Yani çok önceden kendim hoparlör olarak kullandığım bazı sürümleri olmuştu. Özellikle eskiden kaset çalar tarzı şeylerde de vardı. O dönemlerde de mevcuttu. O dönem JBL'e baktığımda ses kalitesi çok iyiydi. Bu Tron Smart da JBL ile yarışır benim gözümde. Değişik modelleri de var zaten. İnternet üzerinden bakabilirsiniz. Şu an şunu söyleyebilirim. Bu piyasa koşullarında ve bu videoyu verdiğim zamanlarda enflasyondan dolayı her gün fiyatı değişiyor bu cihazın da. Ben baktığımda ve kendim aldığımda 155 liraydı. Amazon.com üzerinden baktığımda oradan satın aldım. Ama daha sonra incelediğimde şu an 269 lira gibi bir fiyat var. Belki siz baktığınızda daha da yükselmiş veya daha düşmüş olabilir. İnşallah düşmüş olur. Siz de erişebilirsiniz diye düşünüyorum. Başka cihazda bahsedeceğim, yani 7 watt hoparlörün gücü var, öyle diyeyim. IP6 ve 7 ses özelliği var. Pardon, IP7 ve 6, IP7 ve 6 diye geçiyor bu. Suya dayanıklılık özelliği var. Başka mikrofonu var dediğim gibi, hoparlör özelliği vesaire. Yani benim bahsedeceklerim bunlar. Başka cihazla ilgili yani ekstra bir şey yok şu anlık. Dediğim gibi. Amazon'da, bu arada bahsederken yanlış oldu. Amazon'da 155 liraydı. Ben daha sonra Pasaj'dan aldım. Amazon'dakini kaçırdığım için Pasaj'da da 155'ti. Şu an belki daha artmıştır fiyatları. Dediğim gibi değişiyor sürekli zaten. Şu an bu videoyu izliyorsanız eğer, daha sonra baktığınızda fiyatlarla ilgili değişiklikler görebilirsiniz. Durum böyle. Evet, videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.